Herkese merhaba. Yağız Kağaner Doğmuş'un harika bir oyunuyla karşınızdayım. Hazırsanız oyuna başlayalım. E4, C5, Sicilya savunması, at F3, D6, D4, C alır D4, at alır D4, at F6, ver E4'ü, at C3, A6, Najdorf varyantı, F3, E4'ü desteklerken G4 sürüşünü hazırlıyor. E5, tempo ile atı isteyerek merkeze piyon getirdi ama E5 sürüşü D5 karesini zayıflatıyor. At B3, fil E7. Roku hazırladı. Fil E3, vezir D2 ile vezir fil bataryası oluşturmak istiyor. Fil E6, zayıf D5 karesini kontrol ediyor ve ileride D5 sürerek hem D5 zayıflığından hem de geride kalmış D6 piyonu zayıflığından kurtulmak istiyor. Vezir D2, vezir fil bataryası oluşturdu. Sanyin burada D5 sürebilirdi ama değişimler sonunda Yağız'ın uzun rok temposu olacaktı. H5, rakibinin G4 ile şah kanadından ilerlemesini engelliyor. At D5, fil B6 devamında at C7 gelmek istiyor. Yağız fırsat bulursa C4 sürüşüyle atın desteğini de artırabilir. At alır D5, E alır D5. Değişimler sonunda Sanyin D5 zayıflığından ve geride kalmış D6 piyonu zayıflığından kurtuluyor. Buna karşılık Yağız'ın D5'e gelen piyonu Yağız'a alan avantajı sağlıyor ve kritik kareleri kontrol ediyor. Fil F5, at A5, ver B7'yi, B6, piyonunu istekten çıkarırken atı istiyor. At C4, ver B6'yı, Yağız rakibini piyon sürmesi için kışkırtarak zayıflıklar oluşturmak istiyor. Burada B5 yapılırsa at B6 karesine yerleşir. At D7, atını geliştirerek B6'yı korudu. Fil E2, kısa rok hazırlıyor. At C4 karesinde olduğu için Sanyi'nin B5 temposu var. Uzun rok artık o kadar da güvenli olmayabilir. Kısa rok, kısa rok. Taraflar şah güvenliğini sağlıyor. Vezir C7, vezirini yarı açık C dikeyinden aktifleştiriyor. B5 devamında C2'ye ve D5'e baskı oluşturabilir. A4, rakibinin B5 sürüşünü engelliyor. Kale FC8, kalesini yarı açık C dikeyinden aktifleştiriyor. Kale A3, kalesini 3. yataydan oyuna sokuyor. Kale B3 ile B6'yı isteyebilir. Kale A B8, B6'yı destekledi. Bu konumu incelediğimizde Yağız'ın vezir kanadında 4'e 3 piyon çoğunluğu bulunurken Sanyin Çulum'un şah kanadında 4'e 3 piyon çoğunluğu bulunuyor. B4, Yağız vezir kanadındaki piyon çoğunluğunu harekete geçiriyor. B5 sonrasında C2 boşta kalıyormuş gibi dursa da B5 yapılırsa at A5, fil alır C2 yapılırsa kale C1 ile fil açmaz alınacak. Vezir alır C2, at C6. Şah çekerek fili almak istiyor. Vezir alır D2, fil alır D2. Ver fili, ver kaliteyi. Fil F6 devamında at alır B8 ile Yağız kalite öne geçerdi. Nerede kalmıştık? B4. Fil G6. Fili koruyan taş yoktu. Fil artık F7 piyonu tarafından destekleniyor. Kale C1. C2'yi destekledi. Oyunun ilerisi için C4 sürüşünü hazırlıyor. F5. Yağız Kağan vezir kanadından atak oluştururken Sanyin Çulum da şah kanadından saldırıya geçiyor. A5. B6'ya hücum ediyor. B5 yapılsaydı at B6 devamında C4 B5 sürüşleriyle Yağız vezir kanadından geçer oluşturmaya çalışacaktı. B alır A5. B alır A5 yapılırsa vezir kanadı saldırısı güç kaybederdi ve geçer piyon oluşturmak kolay olmazdı. At alır A5. At C6 karesine bakış atarken C dikeyindeki piyonun önünü açıyor. F4, ver fili, fil F2, E4. E3 ile çatal atmak istedi. F alır E4, fil alır E4 yapılırsa fil alır A6, kaliteyi isteyerek gelirdi. At F6, Sanyin Çulum
piyon almak için acele etmiyor. Taşlarını daha aktif olacağı karelere getirdi ve E4'ü atla almak istiyor. Yağız burada fil alır A6 ile devam ederse kaliteyi istediğinde at alır E4, ver veziri, örneğin vezir E1, kale E8. Kalesini istekten çıkarır ve kalesini rakip vezirle aynı dikeye getirirdi. Yağız bir piyon önde ama Sanyin Chulum'un taşları bir anda aktifleşirdi ve fil F6 hamlesi tempo ile gelecek. Çünkü fil B2 tehdidi var. Nerede kalmıştık? At F6, fil F3, E4'ü korumanın bir yolu yok ama Yağız rakibinin at alır E4 hamlesini tempo ile yapmasını istemiyor. At alır E4 yapılırsa fille atı kıracak. Fil alır E4. Fil alır E4 yapılırsa at alır E4 tempo ile gelecek. Devamında fil F6 hamlesiyle Sanyin Chulum oyunda dengeyi sağlayacaktı. At C6 kaliteyi isterken veziri filin savunmasına bağlıyor. Ayrıca B4'ü de destekledi. Fil alır F3, G alır F3. Yağız piyon yapısının bozulmasını önemsemiyor. F3'e gelen piyon rakip atın E4 ve G4 karelerine gelmesini engelliyor. A6 piyonu istek altında kaldı ve bu piyonu korumanın bir yolu yok. Kale A8 ile A6 korunmak istenirse kale C1 ile A6 tekrar istenir. Vezir B7 yapılırsa B5 fikirleri ortaya çıkardı. Vezir filin savunmasına bağlı olduğu için B5'i alamaz. A alır B5 yapılırsa da kale değişimlerinden sonra fil boşta kalacak. Kale B7 kalesini istekten çıkardı. Yağız A6'yı almak için acele etmiyor. A6'nın bir yere kaçtığı yok. C4 vezir D7. Yağız'ın planı basit. A6'yı aldıktan sonra vezir kanadındaki piyonları sürecek. Sanyin Chulum karşı saldırı fırsatları arıyor. Kale alır A6. Yağız bir piyon öne geçti. Vezir F5. Kale A7. Yağız materyal önde. Kaleleri değişmek istiyor. Kale C7. 7. yatay bırakılamazdı. At alır E7 taktikleri vardı. Kale alır B7. Kale alır B7. Birer kale değişildi. Fil D4. Fili merkezileştirirken vezirin yatayını açtı. Vezir gerekli durumda şah savunmasına yardıma gelebilir. Vezir G6. Şah H1. Fili isteyerek tempoyla taşlarını aktifleştirebilir. Fil F8. Vezir alır F4. Yağız 2 piyon öne geçiyor. Kale F7. Açarak tehditler oluşturmak istedi. Yağız Kağan at D8 geliyor ve Sanyin Chulum oyunu terk ediyor. Kaleyi istedi. At alır D5 ile açarak saldırı oluşturulmak istenirse vezir alır F7 ile Yağız kaliteyi kazanır. Kale D7 ile kale istekten çıkarsa fil alır F6 atı destekliyor. G alır F6 yapılırsa kale G1 ile vezir açmaza alınır. Vezir alır F6, vezir alır F6, G alır F6, kale G1, örneğin şah H8, at E6. Ver fili, fil E7 yapılırsa kale G7 ile fil açmaza alınır. Fil H6 oynanırsa Yağız F4 ile filin hareket alanını daraltır. Yağız 2 piyon önde ve E6'ya yerleşen atı rakip filden oldukça etkili bir halde. Yapılacak bir şey yok. Sanyin Chulum'un terk ettiği konumda videoyu bitirelim. At D8. Analizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.